εικόνες της Παναγίας, του Χριστού, παλιές φωτογραφίες. Eşekleri öldüren her kim olursa olsun kınıyorum. Bu bir vahşettir. Bu kafenin eskiden başka Rum tutuyor. 74 önce gene Rum tutuyor. Şimdi ben tutuyor. Eşekler gece yolumuza çıkar. Milyonlarca zarar verir. Arabalara çarparlar, ansızın atılıyor yola. Onlarca gencimiz öldü. O hayvanseverler hiç niçin bir gün dile getirmedi bunu? Niçin ağlamadılar? 10 günde bir eşek götürselerdi telin içine, bu eşek derdi kalmayacak. Ha çevreciler de bu sefer balya mı getirirdi, arpa mı getirirdi, bu iş çözülürdü. Son dönemlerde değil, yıllardır olan bir mevzudur. Bu son dönemde olan bir şey değildir. Hiç kimse yanılmasın. Sokağa çıktığında köpekler hırlar. Her geçen gün sesi yükselir bu köpeklerin hırlaması, havlaması. Çocuğun babası ilgili yerlere şikayete gider, müracaat eder. Şu an bütün bölge halkı şüpheli. Çünkü daha soruşturma devam ediyor. Bu bölgeyi sahiplenen biziz yani. Ama kalkıp şu an yorumları okuduğumuzda siz yaptınız. İşte bu bölgeli insana sahip çıkmadı. İşte öyle yaptı. Yok tarlasına girdi de öldürdü. Tamam ama daha soruşturma var. Dipkarpaz'da yaşıyorum. Kendim bildiğim bileli bu köyü seviyorum. Yani bu köylü olmaktan gurur duyuyorum. Yani nereye gitsem de bu gururu taşıyorum. Bütün Karpazlar bu konuyla ilgili sorumlu tutuldu. Çünkü biziz burada bütün gün ovada, dağda, taşta, tarlada. Bir gün tele takılan, bir gün ovada mahsur kalmış, bir gün başka bir yerde başı derde girmiş hayvana müdahale eden ilk biziz. Bizleriz. Δεν έχει ζάχαρη μόνο. Adın soyadın ne? Yosif Nikolas. Yani bu köye niye sahip çıkamadın? Nasıl çıkacak? Hayvan çok var. Nasıl? Günah. Hayvan günah. Από εγκλωβισμένο στο ριζοκαρπάσο. Ben Yosif Nikolas soyun adına. Ama biz yaşıyor Karpaz. Ben buradan doğulmuş. Bu kafenin eskiden başka Rum tutuyor. 74 önce gene Rum tutuyor. Şimdi ben tutuyor. Benim ismim Murat Sönmez. Dipkarpaz köyü sakiniyim. Bizimkiler 74'te dayım burada gaziydi. O vesileyle biz bu köye yerleştik. Biz burada Rumlarla iç içe bir yani aile gibi beraber yaşıyoruz. Yani beraber yıllar yılı kardeş kardeş yaşadık. Konuştuğumuzda Rum arkadaşlarla, Üstübeyli'de konuştuğumuzda ki herkes bilir yani Rum kahvesini buraya geldiğinde. Herkesin uğrak noktası. Yani bu eşeklerden de aynı bu arkadaşlar bizim olduğumuz gibi muzdaripler suçların bir şekilde yakalanıp cezalandırılmasını onlar da istiyorlar bizim kadar. Bu yol sorununda da en az bizim şikayet ettiğimiz kadar onlar da bu hükümetten şikayetçi. Kendi hükümetlerinden değil ha. Yani bunun altını çizerim. Bizim burada yaşadıkları için bizim Türk hükümetinden bu vatandaşlar da bizim Türk hükümeti mahsuldür. Yani bizim Türk hükümeti de bu vatandaşlardan sorumludur. Yani hadi bizim burada Türk vatandaşı olarak belki sadece oydan oya gördükleri için pek önemsemiyorlar ama evrensel camiada bu Rum vatandaşların da burada sorunlarını belki dile getirmiyorlar ama azınlıkta olmaları bunların bu sorunları yaşamıyor anlamına gelmiyor. Ali hükümetten yani Türk hükümetinden size gelenler oluyor mu? Halinizi hatırınız? Evet. Bakıyor ama mesela aynı. Biz Rum tarafa bakıyor hükümet. Bu yandan aynı. Yani Rum tarafı mı daha çok destek çıkıyor, Türk tarafı? Yok aynı. Hep aynı. Mesela hayvancılık o diyor ki burada Rum tarafa o diyor bazen. Ama yolan içi Rum tarafa galiba karışmaz hükümet. Yapacak yol. Benim adım Baki Burak. Emekliyim. Kıbrıs gazisiyim. Dipkarpaz'da oturmaktayım. Eşekleri öldüren her kim olursa olsun kınıyorum. Bu bir vahşettir. Ha insanı öldürdün, ha hayvanı. Hiçbir fark yok benim yanımda. İnşallah yapanlar meydana çıkar. Bir daha da böyle bir olay olmaz. Yok girme değil de yani köyde niye kimse konuşmuyor onu ben anlamıyorum. Bugüne kadar çevrecilerin karşı çıkıp da o eşeklerin toplanmasına ve eşek yok diyen o çevreciler, 300 tane var ancak diyenler. Bugün neden o 15 acaba bir beklentilerim var bu çevrecilerin? Bu ses gelmesine sebep olanlar. Sorumlu hem çevreciler hem hükümetler. Gelmiş geçmiş tüm hükümetler. Bu Dipkarpaz halkı yıllardan beri bakar bu hayvanlara. Yedirirler, içirirler. Artık neyin peşindedir bunları bilmiyoruz. Bugün 300 tane demeyen şahıslar bugün 3000 tane eşek var diyorlar. Onlarca insan öldü. Kimseden ses çıkmadı. Milyarlarca her gün zarar. Kimseden ses çıkmıyor. Tamam o zaman gelsin bu eşeklere sahip çıksınlar. Amaç
arkadaşları bir yerlerden bir şeyler beklentileri var ise gelsin alsın götürsünler. Lefkoşalı o konuşanlar affedersin gelsinler onlara köpeklik yapsınlar. Toplasınlar. Hükümet ayaklansa bile harekete geçse çevreciler karşı çıkıyor buna. Yani sen eşeklerden rahatsızsın. Bir ben değil. Kumyalı'dan bu tarafa hepsi rahatsızdır. Eşekler gece yolumuza çıkar. Milyonlarca zarar verir. Arabalara çarparlar, ansızın atılıyor yola. Onlarca gencimiz öldü. O hayvan severler niçin bir gün dile getirmedi bunu? Niçin ağlamadılar? Niçin bir gün medyaya çıkmadılar? Çünkü insanlar hayvanların yanında bunların yanında hiçbir şey yoktur. Değeri yok. Yani insan ölünce ses çıkarmıyor. Hiç ses çıkmıyor. Hiç. O kadar onlarca insan öldü. Ha götürsün bu eşekleri Lefkoşa'ya koysunlar. Eminim saniyesinde o eşekleri oradan temizleyecekler. Aman milyarlık arabalarımıza zarar vermesinler. Çoluk çocuğumuza zarar vermesinler. Anında temizlerler. Hiç kimse de duymaz. Bizim burada nereden geldiyse 15 eşek öldü. Ses geldi. 300 tane diye demedikleri eşek de 3000 taneye çıktı. Beklentileri nedir? Demek beklentileri var bunların. Evrendağ Dipkarpaz'dayım ben. 700-800 dönüm arazi ekiyorum ben de. Ve şimdi kardeşlerim tel çekiyor. Yani bu eşeğin zararından dolayı şimdi tel çekiyorlar ve bunun altından da kalkamıyoruz. 14 tane eşek vurulmuş. Bunu kim vurmuş kimse bilemez zaten. Yani köyümüz mağdur. Aşağıdakiler bugün ne yapıyorlar? Para toplamaya çalışıyorlar. İşte eşeğe yardım amacıyla. 3 tane depom var. Hayvanlar yazın bütün gün suları bizden içiyorlar. Evimizin önündeki ağaçları, köyün yazın gelin buralarda eşek var ya. Burada eşek geçiyor yazın. Kahvenin önünde yabani eşekler. Köyün üzerinde güzel bir oyun oynuyorlar yani. Onu anlıyoruz yani. Hem hükümet hem çevreciler. Ve bir de bu var. Şimdi bizim köyde eşek bekçisi adına 17 tane çalışan var. 17 mi 15 mi öyle bir şeydir. 20 kişi. Ve bunlar haftanın bir günü gidiyorlar işe. Yani bunlar eşek adına yazın isteselerdi bu eşekleri aynı dakika toplarlardı. Her 10 günde bir eşek götürselerdi telin içine bu eşek derdi kalmayacaktı. Çevreciler de bu sefer balya mı getirirdi, arpa mı getirirdi bu iş çözülürdü. Yani demek istediğim yani bunu isteselerdi devlet bir yaz sezonunda bunu çözerdi. 10 günde bir eşek telin içine soksalardı bu sorun kalmazdı. Bugün çıkıp da böyle işte biz de gidip talalarımıza tel çekiyoruz ki hayvanlar girmesin. Şimdi tabii ki bir hayvanın canına kıymak veyahut da haksız yere birinin canına kıymak, ister hayvan olsun ister insan olsun hiç de doğru olmadığını bunu kabul ediyoruz. Ve bunu her yerde söylüyoruz. Bugün Karpaz'da yaşanan, bu bölgede yaşanan ve 14 eşeğin öldürülmesi de gerçekten utanç verici bir durum olarak nitelendirdim ve bir canilik olarak nitelendirdiğimiz bir olay. Yalnız bölgede yıllardır devletin aldığı bazı tedbirler vardı. Koruma alanları oluşturmaya çalıştılar. Ancak bu koruma alanlarını içerisinde görevlendirmiş oldukları görevlileri bile oralardan aldılar. Ve maalesef bu hayvanlar şimdi şu anda başıboş ve uzakta bulunan köylere kadar ulaşmış durumdadırlar. Bölge halkı şikayetçi. Bölge halkı eşeklerden şikayetçi. Bu demek değil yani bir hayvanın canına yok yere kıyabilirsiniz. Böyle bir dünya da yok. Ama bu bölgede alınması gereken birçok tedbir var. Bu hayvanların aç ve susuz bırakılmaması lazım. Bu hayvanların sağa sola girip zarar verici faaliyetlerini engellemek gerekir. Bunu gerçekleştirmek için de devletin bu işe daha fazla el atması lazım. Benim gözlemledim bu. Son dönemlerde değil, yıllardır olan bir mevzudur. Bu son dönemde olan bir şey değildir. Hiç kimse yanılmasın. Bu yıllardır buradadır. Yolların kenarında gördüğünüz bariyerlerin aynısından bu bölgede dünyalarca para harcanıp da konmuş olan yerler vardır ki eşekler o bariyerlerin içerisinde kalsın diye. Bunlar yıllar önce yapıldı ve şimdi şu anda oralara o dönemlerde bu bölgeye eşek koruma görevlisi de atandı. Ancak bunlar yıllar içerisinde unutuldu ve bu eşekler yine başıboş kaldı ve az önce bahsetmiş olduğum gibi bölgedeki yakın köyler dahi daha onların uzağındaki köylere yani Kaleburnu'na kadar uzanmış olan bir sürü var ve bu hayvanların bu bölgelerde vermiş olduğu zarar buradaki insanların şikayeti. Yine söylüyorum üstüne basa basa bu şikayet o hayvanların öldürülmesi ve katledilmesi anlamına gelmez. Şikayetin düzeltilmesi lazım. Sorun bu hayvanların aç kalması, suya ulaşma istemesi veyahut da yeme ulaşma istemesinden dolayı verdikleri zarardır diye nitelendirir. Bunu araştıranlar bu şekilde araştırsın. Yani şu an eşekle ilgili problem bir muamma.
aşağıdaki insanlar işte Lefkoşalı olsun, Kıbrıs'ımızın diğer farklı bölgesindeki insanlar olsun bizim Karpazlı bölgesini ister istemez suçluyor. Tabii herkesin canı yandı bu işte. Herkes duyarlı. Yani biz bölge halkı olarak senelerdir buradayız ve hiçbirimiz bu şekilde bir cana kasti ben görmedim bir Karpazlı olarak. Tabii ki de bu şeyler olduğunda bütün bölgeyi derinden üzdü. Bizi de derinden üzdü bir bölgeli olarak ve bizim üzüntümüz aslında ikiye katlandı. Çünkü yani bir bölge sakini olarak hem bu eşeklerin ölümü bizi yani hayvansever olarak rahatsız etti ve bir de yani bu insanların tutumu yani hiç bilip bilmeden daha soruşturma halen daha devam ediyor. Konuya vakıf olmadan işte yorumları okuduk. Çok acı verici. Yani biz bir Karpazlı olarak bütün Karpazlar bu konuyla ilgili sorumlu tutuldu. Tabii şimdi böyle bir polemik de yani olmasını istemiyorum. Hani Karpazlı ayrı, işte Lefkoşalısı ayrı, Magosalısı ayrı. Tabii ki de böyle bir hayvan katliamı Kıbrıs'ın hangi bölgesinde olursa olsun acı verici, üzüntü. Ama bizim bölge olunca insanlar tabii ki de daha hassas. Hani bu bölgeye özgü bir hayvan. Yani bizim bunu korumamız lazım. Eminim ki Taşkent Doğa Parkı olsun, Çevre Dairesi olsun veya diğer şey olsun bizim köylüler daha faydalı olmuştur bu doğaya, bu hayvanlara. Çünkü biziz burada bütün gün ovada, dağda, taşta, tarlada. Bir gün tele takılan, bir gün ovada mahsur kalmış, bir gün başka bir yerde başı derde girmiş hayvana müdahale eden ilk biziz. Bizleriz. Bu bölgeyi sahiplenen biziz yani. Ama kalkıp şu an yorumları okuduğumuzda siz yaptınız. İşte bu bölgeli insana sahip çıkmadı. İşte öyle yaptı. Yok tarlasına girdi de öldürdü. Tamam ama daha soruşturma var. Şu an bütün bölge halkı şüpheli. Çünkü daha soruşturma devam ediyor. Hatta en son polisimiz bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili bilgisi olanlar gelsin, bize başvursun, yardımcı olsun dediler. Çok haklılar. Biz burada el birliğiyle bu sorunu çözeceğiz. Çünkü bu sorun artık bize mal edildi ve bizim de bu sorunu çözmek için herkesten daha fazla emek sarf etmemiz lazım. Eşekler sorunu çok uzun yıllardan beri var olan bir sorundur Karpaz bölgesi için. Bu yönde herhangi bir çalışma yapıldıysa bile her zaman yarım bırakıldı. Yarım bırakıldık sonra da bu panelde de gördüğümüz ve duyduğumuz gibi 3500'e yakın eşeğe ulaşılacak. Bu 3500 eşek buraya çok fazla ve yavaş yavaş zaten dediğim gibi dün ziyamete kadar demiştim ama panelde bulunan arkadaşlarımızdan birisinin de devamlılığıyla, söylemleriyle daha doğrusu Doğa Parkı'nın veterineri 6 tane eşek tespiti vardır Kumyalı ile Ziyamet arasında. Bu daha da kötü. Yani yavaş yavaş eşekler aşağıya doğru gidiyor. Tabii orada panelde çok güzel bir anlatım vardı. Bir fıkra gibi bir şey vardı. Sizin bir çocuğunuz var. Evin önünde de başıboş köpekler var. Çocuk her sokağa çıktığında köpekler hırlar. Her geçen gün sesi yükselir bu köpeklerin hırlaması, havlaması. Çocuğun babası ilgili yerlere şikayete gider, müracaat eder, dilekçe verir. Ancak hiçbir ilerleme olmaz. O köpekler her seferinde çocuğuna hırlamaya devam eder. Yani bu tarz bir şey söz konusu oldu buralarda. Öldürülmeyi de kınıyoruz. Bulunmalarını da istiyoruz. Zaten Kemal Basat orada eşek başı 200 euro başına düşündüğünde 3500 eşeğin çarp 200 eşittir olan var olan euro bazında 3 yıl sonra bize anahtar teslimi yapabileceklerini iddia ettiler. Şimdi denemeden yanılma nerede olabilir? Denemeden yanılma hiçbir yerde olmaz. Deneyeceksin. Bunu da göreceksin. O zaman başarısız olunursa bilir kişiler tarafından bile bu işlerin sonuca gidilmediğinin ispatı olacaktır. Bölgemizde bu hayvanların yanında haberini alıyoruz ki daha fazla yaralı hayvan olduğunu da gördük. Gerek bu bölgede çalışan arkadaşlardan duyduğumuz kadarıyla birkaç tane daha yaralı hayvan varmış. Yaralılar tespit edilmiş hayvanlar. Onlar da gerek Çevre Bakanlığı gerek de diğer yetkili kişiler tarafından kontrol ediliyor ve gerekli müdahale ediliyor. Yaralı hayvanlar olduğu var yani şu an için. It is a beautiful animal, friendly animal, eh? Friendly. Came closer. You want to eat this? They think it's food. Yes, Mikrofonu yiyecek. they think it's food. Bak görüyorsunuz. Yani görüyorsunuz bu hayvanların kime ne zararı var. Hayvanın ağzı var, dili yok. Yani şimdi bu hayvan kime ne zarar verecek? Tabii ki de şimdi baktığınızda şöyle diyeceksiniz. Şimdi bu hayvanlar ekin yiyor. Buradaki üreticinin senelerce bir sene içerisinde ekip biçtiği mahsulü eziyor veya talan ediyor. Tamam. Ama yani bu eşeklerin suçu mu? Herkes elini vicdanına koysun. Şimdi öyle bir duruma bıraktı ki hükümet buradaki köylüyü iki arada bir derede kaldı. Köylü eşeği tarlasından kovalasa suç, o eşek tarlada mahsulü yese suç.